Sevgili Aramis Kalay, kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Röportaj teklifimi kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Sevgili Aramis Kalay, fotoğraf senin için bir yaşam biçimi. Türkiye'de fotoğraf sanatı deyince ilk akla gelen isimlerden birisin. Hayatını fotoğrafa adayan, hayatını fotoğraf ile kazanan birisin. İlk fotoğraf ile ilgilenmeye ne zaman ve nasıl başladığını öğrenebilir miyiz? Şimdi ben çocukluğumdan beri eve o zamanlar Hürriyet gazetesi girerdi. Babam haberleri okurken ben hep fotoğraflara bakardım. Ve fotoğrafları kim çekmiş diye altındaki yazıları okurdum. Fotoğraf bilmem kim. Foto muhabirlerinin adını. Ve böyle hayal kurardım. Bir gün benim de bir fotoğrafımın altında fotoğraf Aramis Kalay yazacak mı diye. Bu merak gittikçe ilerledi. İşte ortaokula başladığım zaman biriktirdiğim harçlıklarla o zaman alabileceğim bir fotoğraf makinesi aldım. Ucuz plastik bir şeydi. Onunla başladım işte fotoğraflar çekmeye. İyi ki de çekmişim. Çünkü o yıllarda kimsede doğru düz fotoğraf makinesi yok. Tabii çok da pahalı bir olay. Benim çocukluk arkadaşlarım şimdi dünyanın birçok yerine dağılmışlar. Şu anda bana diyorlar ki iyi ki sen o zaman makine almışsın, yoksa bizim gençlik ve çocukluk fotoğraflarımız olmayacaktı. Böyle başladı benim fotoğraf maceram. Çok erken başlamış. Çok erken, orta bir. Çok erken, evet. Ve hatta bu sabah okulda gelirken bir arkadaşla konuşuyorduk. Keşke işte eski İstanbul'un fotoğraflarını çekseydim diyor. Bir kare çekseydim keşke, her gün bir kare. Şimdi benim böyle bir şansım yoktu. O da şu nedenle. Film pahalıydı, siyah beyaz. Banyosu baskısı pahalıydı. Dolayısıyla ben her fotoğrafımın içinde birileri olsun ki bastırıp onlara satayım. Onlardan aldığım parayla tekrar film alayım derdinde olduğum için hep arkadaşları da işin içine katardım yani. Uzun bir süre fotoğraf muhabirliği de yaptın değil mi? Evet, evet. Bu dönem nasıl geçti, senden dinleyebilir miyiz? Yani şöyle, zaten ben başka işler yaparken hep aklım fotoğrafta. Yani işte 80'lerde başladım sanat fotoğrafıyla ilgilenmeye. Daha önce ben tanıdığım kişiler dışında çektiğim her fotoğrafın sanat olduğunu zannediyordum. Maalesef. Sonra işte 80'de daha bilinçlenmeye başladım. Biraz sergiler açılmaya başlayınca İstanbul'da gittim gördüm. Başka bir iş yapıyordum yani aslında gömlekçilik yapıyordum. Toptan gömlek satışı Sultanhamam'da. Fakat makinem hep yanımda oluyordu. Böyle gördüğüm ilginç olayların fotoğraflarını çekiyordum. Böyle kontrastlar, böyle çelişkiler falan, komik şeyler. Onları o zaman gazetelere veriyordum. Hürriyet, Hasan Kudur'un köşesinde. Milliyet'te, Milli Aşık'ın köşesinde yayınlanıyordu onlar. Ay sonunda da gidip teliflerimi alıyordum onlardan. Yani böyle bir foto muhabirliğine sonra işte bir yarışma olmuştu şeyle. Güneş Gazetesi artık kapandı. Onun bir fotoğraf yarışması vardı. Çalışan insan. Ben oraya birkaç fotoğraf göndermiştim. O yılda 87 yılında Fransa'ya gittim. İlk fotoğraf sergimi açmaya gölgeler konusunda. Döndüğümde patronum dedi ki ya gazeteden seni arayıp duruyorlar dedi. Benim fotoğrafım birinci olmuş. İşte ödül töreni falan. İşte hani birinci olan iyi fotoğrafçıdır ya tabii o da göreceli ama bizim de çalışır mısın dediler. Benim zaten yani o Eylül ayında Fransa'ya gittiğimde o zamanki patronuma ben döndükten sonra artık bu işi bırakacağım, tamamen fotoğrafla uğraşacağım demiştim zaten. İyi bir rastlantı oldu yani, teklif aldım. Girmiş oldum işte haber fotoğrafı, sanatçı röportajları, Evren'in, Özal'ın ve işte Bedrettin Dalan dönemi. Her gün birkaç olaya koşturuyorduk yani. O da değişik bir tecrübeydi. Korumalarla uğraşmak, kimi artistlerin, işte ünlülerin kaprislerini çekmek, yani fotoğraf çekmekten çok kapris de çekiyorduk. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani röportaj yapılıyor, özel pozlar çekmek istiyorsun. Çoğu diyor ki bekle, röportajdan sonra. Röportaj bitiyor, gidiyorlar, işte makyajlarını yapıyorlar, bilmem ne bilmem ne. Senin karşına görünmek istedikleri gibi çıkıyorlar, görüldükleri gibi değil de. Ama o ünlülerle birkaç anı fotoğrafım da oldu. Zeki Müren'e mesela 2-3 gün gittik seri röportaj yapmaya. Barış Manço, Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya. Öyle. Güzel anılardı. Unutulmaz anılar. Ya unutulmaz ama çok çalışıyordum gerçekten. Yani sabah başlıyorduk, gece de etkinlikler oluyordu. Her gece 12'den önce eve dönmüyordum yani. Defile oluyor, bir firmanın tanıtımı oluyor. Böyle değişik bir dünya. Arkadaşlarım da çok özeniyorlardı bana.
Diyorlardı ki ya çantanı taşıyacak biri lazım değil mi sana? Çünkü onlar işin gazetelere, dergilere yansıyan kısmıyla ilgilendikleri için güzel güzel kızları görüyorlar böyle. Zannediyorlar ki hayat hep ondan ibaret. Meslek olarak yaparsan tabii zor. Hep Güneş Gazetesi'nde mi çalıştın? Yok, Güneş'ten sonra Sabah grubunun dergilerinde çalıştım. Dönemli yayıncılık. 1,5 yıl. Orada da böyle işte yemek dergisi çıkıyordu. Kapris, Alakart, Gergedan. Ekonomi dergileri çıkıyordu. Onlara çekim yapıyordum. Sonra Boyut Yayın grubuna geçtim. Boyut Yayın grubundan sonra da işte uzun yıllar aredamento mimarlık, işte gastronomi, banyo, mutfak, mobilya, dekorasyon gibi. Daha sonra serbest diğer dergilere de çalışmaya başladım. Gelelim senin gölgeler serine. Gölgeler. Gölge fotoğrafı deyince ilk akla gelen isimsin gerçekten. Senin için rahatlıkla gölgelerin kralı diyebiliriz herhalde. Evet, şöyle, Türkiye'de öyle yani işte birkaç ortak sergiye katıldım birkaç arkadaş. Sonra tabii insan hani tek başına ne yapabilirim? Sonuçta bireysel bir sanat fotoğraf yani bir sinema falan gibi değil ki işte ekipler oluşturasın, işte senaryodur bilmem, işte oyunculardır, mekan seçimi falan. Gerçi fotoğrafta da var o tür şeyler ama işte aklıma konular geliyordu böyle çeşitli konular ne yapsam ne yapsam. Sonra gölgeler nereden takıldıysa kafama takıldı. Bir süre gözlemler yaptım. Fotoğraflar da çektim ama tabii çok acemice fotoğraflar. Sonra baktım bu böyle rastlanacak fotoğraflarla bir konu hazırlanamayacak. Kendim başladım gölge fotoğraflarını kurgulamaya. Ben kurgu fotoğrafı daha çok seviyorum. Yani daha çok benim derdimi anlatıyor gibi hissediyorum. Neredeyse tamamına yakını da böyle önceden tasarlanmış fotoğraflar bu gölgelerin. Diyelim işte bir duvara düşen bir gölge görüyorum. Günün belli bir saatinde. Hemen yazıyorum. Benim notlarım da önemli şeydir yani meşhurdur böyle sürekli bir not alırım. Yani şurada, şu saatte, şu duvara şöyle bir ışık düşüyor. Ben oraya nasıl bir şey tasarlayabilirim, bir kompozisyon hazırlayabilirim ki onun gölgesi de şu şekilde düşsün o duvara şeklinde. Yani fikrimin fotoğrafını yapma derdine düştüm daha o yıllarda. Bu hazırlık da 85 yılında falan başladı. 3 yıl gölge konusunda işte fotoğraflar ürettim. 87'de ilk sergimi açtım. Ancak 29 fotoğraf seçebildim. Yani bunlar beni temsil eder diyebileceğim. Bir takıntılı bir şey. Zor tarafı kendi gölgeni saklamak. Yani o gölgenin neresine koyacaksın? İlle fotoğraf çeken de görünüyor. İşte onu da tabii bulmuştum. Yani gölgelerin o siyah alanların içinde benim gölgem de var ama görünmüyor. Çünkü ters açıdan falan çeksen zaten belli olur. Yani bunun farklı bir şey yapıldı. Ben her gölgenin içinde varım aslında. Bir eleştirinin sırrın olsun mu? Olsun zaten yani meraklısı artık onu şey yapıyoruz. Bir eleştirmen, iyi de fotoğrafçıdır Nazif Topçuoğlu. Yıllar önce benim o sergiyle ilgili bir yazı yazmıştı. Kendi kişiliğinin de izlerini taşıyor gibi böyle çekingen, çok kendini öne çıkarmayan falan gibi yorumlamıştı bu gölgelerin şeyini. Hakikaten öyle yani çok da böyle eğiyle kendimi anlatayım derdinde çok fazla olmadım. Bir şeyler yaptığımda onlar konuşursa zaten beni anlatmış olacaklar fikrindeyim. Peki. 1987 yılında ilk kişisel sergini Paris'te Gölgeler konulu siyah beyaz işlerini açtın. Gölgeler konulu 21 eserinde Fransa Ulusal Kitaplık Fotoğraf Koleksiyonu'na alındı. Hala gölge fotoğrafları çekiyor musun? Gölge fotoğrafları hala çekiyorum ama şöyle çekiyorum. Yani tekrar bir sergi yapayım diye değil de hani kan mı çeker derler, ne derler. O benim özel bir konum. Beni ortaya çıkaran yani beni işte fotoğraf severlere ya da sanat severlere biraz tanıtan bir konu olduğu için bazen çekiyorum ama böyle bir sergi tekrar yapayım diye değil. Çünkü gölgelerle ilgili 2 sergi yaptım. 2 seri. O bir kenarda, aklımın bir kenarında hep duran bir şey yani. Çok özel bir şey olursa belki. Çok özel yani kafaya da bir şey takınca gene öyle bir kurgulayıp bir şeyler yapıyorum. Burada şey sormak istiyorum. Enstantane ve kurgu fotoğraf arasındaki en büyük fark nedir? Fotoğraf sanatı açısından hangisi daha kıymetli ya da önemli? Bir ayrım yapılabilir mi? Ben ayrım yapmıyorum. Herkesin bir çalışma tarzı var. Bazen gerçekten böyle yani hakikaten
o anda orada olsaydım dediğim fotoğraflar var. Hani doğru zamanda doğru yerde olmak diye biz tanımlıyoruz ya. Ama insan kaç kere doğru zamanda doğru yerde olur ki yani. Düşünmek lazım. Düşünerek fotoğraf çekmek her zaman daha iyi. Yani belki daha sonra soracaksınız bilmiyorum. Şimdi dijital dönemle birlikte insanlar artık fotoğrafa merak diyorlar. Önce çekip sonra düşünmeye başlıyor. Çok yanlış. Yani düşünsene bir ressam bir tablo hazırlayacak. Önceden kafasında onun bir şablonunu çıkarmıştır yani. Sonra ufak ufak oluşturmaya başlar. Fotoğrafın da öyle olması lazım. Yani önce düşün, kafanda oturt, sonra onu ortaya çıkar. Yani fikri görselleştirmek. Peki. Diğer serilerine geçmeden önce senin analog fotoğraf, siyah beyaz fotoğraf ve karanlık oda tecrübeni mutlaka konuşmak isterim. Senin çok profesyonel olduğun bir alan. Dünya bu kadar renkli olmadan, dijital fotoğraf hayatımıza girmeden önce analog fotoğraf, siyah beyaz fotoğraf ve karanlık oda ayrı bir öneme sahipti. Evet. Sanat fotoğrafı dediğimizde de hala çok ayrı bir yere sahip. Senin için siyah beyaz fotoğrafın anlamı nedir? Geçen gün bunu düşündüm yani doğaçlama. Hatta dedim ki galiba renkli fotoğraf dış görünüş, siyah beyaz fotoğraf iç görünüş. Yani siyah beyaz fotoğrafta daha bir duygu yüklü gibi geliyor bana. Renkli de insanı aldatıcı çok şey var. Tabii bazen renkli de çekiyorum ama hep böyle karşı ışık dediğim silüet fotoğrafları. İşte buralarda da bazı fotoğraflar var. Az renk, çok duygu. Siyah beyaz, tabii bütün o prosesi hani çekimden önce düşünüyorsun. Onun tekniği, ışığı ve kompozisyonu her şeyi düşünerek işte. Yani bir fotoğraf oluşturmak hakikaten biraz komplike bir şey. Geçen yaz, Haziran ayında Kültür Bakanlığı'nın etkinlikleri vardı. Kültür sanat etkinlikleri, Beyoğlu Kültür Yolu projesi vardı. Ben de konuşmacılardan biriydim. Benim konuşma konum fotoğraf senaryolarıydı. Fotoğraf senaryoları, fotoğrafı düşünmek. Gerçekten yani nasıl yakalamış dediğiniz fotoğrafların birçoğu, benim kendi çalışmalarımı söyleyeyim, yakalanmış bir şey yok yani. Böyle ilmik ilmik görüyorsun. Yani boş bir tuval düşün. Onun içinden işte oyuncu gerekiyorsa oyuncuyu seçiyorsun. Mekan gerekiyorsa mekanı seçiyorsun. Işık gerekiyorsa ışığı seçiyorsun. Mevsim gerekiyorsa mevsimi seçiyorsun. Resmen böyle bir sahneyi kurguluyorsun, tasarlıyorsun. Ortaya bir kare fotoğraf olarak çıkarıyorsun. Siyah beyaza gelince filmlerini kendi yıkamam, baskılarını kendim yapmam bana daha çok aitmiş gibi hissettiriyordu. Zaten yıllarca da İmsak'ta Fotoğraf Derneği'nde Karanlık Oda derslerini veriyordum. Hem teorik hem pratik. Karanlık Oda başka bir aşk değil. Yıllardır yapmıyorum ama geçenlerde tekrar kurduk. 17-18 yıl sonra. Oğlum Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf bölümüne girdi. Üniversiteye. Onun için oluşturduk bir karanlık oda zor da olsa. Banyoyu mu düzenliyorsunuz? Banyoda evet. Zaten hep öyle oldu. Yani ben karanlık oda dersleri verdiğim zaman şimdi bizde hep mazeret bulmak diye bir hastalık var ya. İşte futbolcu golü atamaz, koncunu çeker böyle. İşte hay Allah işte ayağım takıldı da ayakkabımın bağı gevşedi de o yüzden atar. Hep bir mazeret. Ben o karanlık oda dersleri verdiğimde de sürekli hocam kim bilir sizin karanlık odanız işte nasıldı falan ya. Kimsenin karanlık odası yani çok az insanın öyle hakikaten bir odası var sırf baskıları yapması için. Bir gün dedim ki ya bana sürekli bunu kurslarda soruyorlar. Ben dedim karanlık odamın fotoğraflarını çekeyim. Bekarlık zamanları işte anne evi. Yani banyo bir açılır kapanır masayı ancak sığdırabiliyorsun. Bir tarafına bir aranjör koyuyorsun. Bir tarafına bir küvet, ikinci küvet lavabonun içinde, üçüncü küvet klozet kapağının üzerinde. Böyle daracık bir alanda dönüp duruyorsun. Camını siyaha boyamışsın. Dışarıdan siyah bir örtü örtmüşüm kimse ışığı açmasın diye. Bantlamışım yanlışlıkla ışık açılmasın diye daracık ve çok kasvetli bir ortam. O fotoğrafları gösteriyordum. Ben diyordum işte sizin karanlık odanız dedi işte benim karanlık odam bu yani. Küçücük bir alan. Yani insan istedikten sonra
her yerde, yani mazeret üretmek değil de yokluktan var etmek bizim için herhalde bizim genlerimizde mi var bilmiyorum. Yani Türk sinemasını da düşünecek olursanız bir zamanlar o Yeşilçam filmlerinin ne büyük olanaksızlıklarla ne güzel filmler yapmışlar. Öyle. Benim için de siyah beyaz fotoğraf çok harika bir şey. O duygu renkli de ne yazık ki yok. Yok, evet. Ne yazık ki yok. En güzel sanat fotoğrafları da tüm dünyadaki Evet, fotoğrafçılara öyle. baktığım zaman mesela Aragüler'in siyah Evet. beyaz fotoğraflarını düşün. Evet, evet. Gerçekten Koleksiyonlara girenlerin birçoğu öyle. evet, renk çok az. Oğlunu da çok etkilemişsin galiba içten içe. Güzel bir şey değil mi? Nesiller arası Ya. geçişkenlik. Şöyle güzel bir şey, ben onun hiç farkında değildim yani etkilediğimin. Hatta ilkokul, ortaokul sıralarında al fotoğraf çek falan dediğimde ben fotoğrafçı olmayacağım diyordu. Ya diyordum, sana fotoğrafçı ol diyen yok, işte çek. Elinde olsun bir tane sağdan soldan. Şöyle, önce İngilizce istedi, yani liseyi geçen yıl bitirdi. İngiliz dili edebiyatı diye düşündü, İngilizcesi iyi. Sonra ondan vazgeçti. Çok iyi resim çiziyor, bende hiç öyle bir marifet yok, ben çöp adam çizemem yani. Resim, grafik bölümü dedi. Sonra birden ne olduysa bilmiyorum, ben dedi fotoğraf okuyacağım dedi. 2 yer işaretledi, Mimar Sinan'la Marmara Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi. İşte girdi baraj sınavlarına falan, şimdi Marmara Güzel Sanatlar'da fotoğraf okuyor. Sana rakipçe yetişiyor ha? Aman ne güzel, mutlu olurum. Hadi bakalım. Ben ondan çok şey öğreniyorum. Yani o benden öğreniyor tabii, okulda öğrendiklerini böyle bir sağlamasını yapar gibi. Bazen bir örnek veriyor, bilmem ne diyor. Ben anlattığını bir örnekle anlatıyorum. Hocalarımız da bu örneği vermişlerdi diyor. Ya dedim, demek ki yaptığın yolu bir. Evet. Ama ben de onun o genç araştırmacı, tabii internet çağı, ondan bayağı bir şeyler öğreniyorum. Kendisine de söylüyorum, yani sen bana öğretiyorsun, ben de sana öğretiyorum diyor. Bakalım bu ikiliden neler çıkacak göreceğiz gibi. Fotoğraf ve ışık çok önemli. İkili ışık kullanımı senin için çok çok iyi olduğun alanlardan biri. Hatta senin adında ışıkbaz değil mi Evet. piyasada? Bu konuda neler söylemek istersin? Sana niye ışıkbaz diyorlar? Bana neden ışıkbaz dendiğini bilmiyorum da birkaç arkadaş böyle yazmaya başladı. Ben de düşündüm, ya hokkabaz var, kumarbaz var, madrabaz var, niye ışıkbaz olmasın? Ya ışık gerçekten çok önemli. Ben fotoğrafın alfabesi ışık diyorum. Çünkü yıllar önce bir gazeteye de hafta sonları cumartesi ekinde fotoğraf yazıları yazıyordum. Her cumartesi benden fotoğrafla ilgili yazılar yazmamı istediler. İşte yön göstereyim. Herkes fotoğraf çekiyor, telefonla da çekiliyor. Dijitalde fotoğraf çekmek kolaylaştı diyerek. Yazar mısın dediler. Başladım, 73 hafta fotoğrafla ilgili yazı yazdım. Yani her hafta bir konu yazıyordum. O konularımdan birinin de adı buydu yani. Fotoğrafın alfabesi ışık. Yani nasıl ki bir yazı yazmadan önce harflere ya da şiir için harfler kelimeyi oluşturuyor. Kelimeler cümleleri, cümleler paragraflar hikayeyi, şiiri, romanı oluşturuyor. Fotoğrafın olmazsa olmazı ışık. Yani ışığa anlam yüklemek, fotoğraf ışığa anlam yüklemek diyorum. Önce ışık bilgisini geliştirmemiz lazım. Yani ışığı küstürmemek lazım. Geçen telefonda da olsa çok iyi bir ışık gördüm. Dedim bir çek, yarın bir gün dedim, aklında kalır, sana dedim bu imkanı vermez. Küstürme ışığı. Öyle bir kayıt yaptım yani. Kullandım, kullanmadım o ayrı bir hikaye ama ışığı sevmek lazım ki ışık da sana... Peki bu tecrübeni nasıl geliştirdin? Yani iyi bir ışık kullanımı için ne öğrenmek lazım? Kiminle çalışmak lazım? Yani sen kimlerden öğrendin? Sen bunu nasıl öğretirsin? Şöyle, ben çok fotoğraf izledim. Yani bütün sergilere gittim bulabildiğim. 80'lerde çok fazla sergi de açılmıyordu. Tabii etkilediklerimin ilk başında Aragüler geliyor ayrı yani. Burada Yapı Kredi Sanat Galerisi'nde, Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde bir sergisini gezmiştim ya demiştim. Bir gün böyle bir sergi açabilecek miyim? Yıllar sonra aynı yerde sergi de açtım, o da ayrı. Böyle küçük hedefler koyunca gerçekleşiyor galiba. Şöyle etkiledi beni, bir kere onların ışığı nasıl kullandığını çok iyi gözlemledim. O yıllarda fotoğraf yarışmaları oluyordu böyle uluslararası. Ben sırf
yabancılar dünyada fotoğrafa nasıl bakılıyor, ne tür fotoğraflar yapıyor öğreneyim diye bir fotoğraf olsun o yarışmalara gönderirdim, baskı. Çünkü her katılımcıya katalog yolluyorlardı. O kataloglar benim önümü çok açtı. Sonra da zaten gözlemlerle, yaptığın işleri kontrol ederek, bir de sanırım kendi filmini yıkaman ve karanlık odada kendi baskını yapman senin ışık konusunda bir altyapı oluşturmana da yol açmış yani. Çünkü bunu böyle çekersem, şöyle çekersem, şu ışıkta ben bunu şöyle şu numaralı karta basarım, şöyle basarım ve sonuçta şöyle bir şey elde edelim diye düşündüğüm çok oldu. Hatta renklerin siyah beyazdaki karşılıklarını bile artık öğrenmeye başlamıştım. Yani işte kırmızı şöyle siyah verir, mavi gri'nin şu tonunun karşılığıdır. Bu herhalde zamanla tecrübe. Yani deneme yanılmada çok Deneme olmuş. yanılma bir de yani aklında tutacaksın, yoksa hani 50 yıllık fotoğrafçı ol. Geçmişinden bir şey aklında kalmamışsa, o hatalarından bir deneyim çıkarmamışsan bir işe yaramıyor yani. Ben hep o yaptığım hatalardan bayağı bir tecrübelendim. Onları da sakladım. Karanlık oda derslerim de çok gösterdim. Yani kötü bastığım bir fotoğrafı gösteriyordum. Nasıl diyordum bunun baskısı? Aa ne güzel hocam diyorlardı. Güzel değil diyordum, bir kenara koyuyordum. Bir diğerini gösteriyordum. Aa evet, bu diyorlardı. Aynı fotoğrafın 3. baskısını. Evet bu daha iyi demek ki falan. Gördünüz mü diyordum ama bu da değil diyordum. 4. en iyisi. Yani bazen 4 kere bastığım fotoğrafları, şimdi Photoshop gibi, şu andaki gibi aydınlık oda değil ki yani. Hep bir deneyim yani. Bir yeri karartman gerekiyor, dakikalarca uğraşıyorsun. O da göreceli bir şey, dakika tutsan da olmuyor. Yani lekelenmemesi lazım o senin siyah alanın, böyle sürekli bir delikli kartonu oynatarak ışık düşürmen lazım. Karartmak istediğin bölgelere. Böyle notlarım var, böyle tekrar basmam gerekirse diye. 3 kere kolun yorulana kadar şu alanı pozla şeklinde böyle. Ama böyle herhalde ışığı öyle daha iyi kullanmaya başladım. Işığın dilini çözdün yani. Işığın dili, evet, doğru. Gölgeler seriden sonra sahne sanatları serinin var değil mi? Evet. Bu seri fikri nasıl oluştu, nasıl Sahne gelişti? sanatları şöyle, ben 80'li yıllarda hem Fransız Kültür Merkezi'nin bütün kültürel sanatsal etkinliklerinin fotoğraf çekimlerini yapıyordum. Aynı yıllarda Cebali İşleri Konser Salonu'nun da fotoğraf çekimlerini yapıyordum. Hilmi Yavuz'un Kültür İşleri Daire Başkanı olduğu dönemler, Nurettin Sesen dönemleri, 5 yıl her akşam bir yere bir çekime gidiyordum. Yani ya Fransız kültürün gösterilerinden biri oluyordu, ya Cemal İşleri ile işte konser, tiyatro, mim gösterisi, böyle şeyler oluyordu. Çalıştığım yayın grubundan çıkıp onlara gidiyordum. Orada çekimler yapıyordum, eve geliyordum. Evde o filmleri yapıyordum, asıyordum, uyuyordum. Sabah kalkıp filmleri kesip, arşivleyip bir arkadaşa bırakıyordum baskı o yapsın diye. Gece gündüz çalıştım. Sonra aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği İstanbul Festivali'nde de çok fotoğraf çekiyordum. Bize hem basın olarak hem işte fotoğraf sanatıyla uğraşıyoruz diye kimlik kartı veriyorlardı. Rahat rahat giriyordum. Onların artık bir sergiyle ortaya çıkarması gerektiğine karar verdim. Öyle o arşivlerden derlemeler yaptım. Bir seride öyle fotoğraflar çıkardım. Sergi yapıldı değil mi? Yapıldı sahne sanatları. Hangi oyunları çektin herhalde hatırlıyor Ya musun? oyunlar mesela işte Batı Yakası'nın hikayesi, Amerika'dan gelmişti bir grup. Cristina Hoyos, İspanyol flamenco dansçısı. Bale vardır. Bale vardı işte, Mavi Tuna. Ondan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde falan kimi bale oyunlar. Hatta çok ilginç bir anım var Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili. Ben böyle sanatçı falan takılıyorum ya oyunlarda. Bilet aldım, gittim. Oyun başlamadan önce seyircilerin önünde, sahnenin ortasında ayağı kurdum. Makineyi de kurdum, fotoğraf çekeceğim. Oyun başlamadan bir görevli geldi, dedi ki ne yapıyorsunuz dedim, şey sanatçıyım, fotoğraf çekeceğim, bale fotoğrafı çekeceğim. Sahnenin ortasında olmaz dedi, herkesin önünde. İzniniz var mı? İzin alınması gerektiğini bile bilmiyordum. Dedim iznim yok, çekemezsiniz. İyi tamam. Ondan sonra gittim işte, o zaman dernekten bir yazı aldım. İşte fotoğraf bilmem ne falan filan. Yine gittim, bu sefer dediler ki kenardan çekmeniz lazım. Ben de hiç çerçeveleri böyle kurmamışım. Çünkü çekemezsiniz dediklerinde oyunu izliyorsun. Yani tamam makineyi kapatıyorsun, oyunu izliyorsun. İkinci kez oyunu izledim.
Üçüncüde çekimleri yaptım. O Mavi Tuna'da. Ondan sonra 2 kare fotoğraf çıkardım. Ama sürekli zaten böyle bir gösteri fotoğrafı çekeceğim zaman önce bir izliyorum eğer 2 kere sahnelenecekse. Sahne sahne yazıyorum ve bunlar analog dönemde oluyor. Işık işte şu oyuncunun üzerine şöyle düşüyor. Şu sahneden sonra şu hareketi yaparken fotoğraf çekeceğim diye. Sonra sakin sakin oturup bekliyorum. Artık hangi fotoğraf çekeceğimi bildiğim için sonuca daha rahat ulaşacağım fotoğraflar çektim. Konserler çok çektim. Değişik açılardan. Güzel bir tecrübeydi. Evet. Gelelim şimdi benim de minik bir rol aldığım Aleni Mahrem Dudaklar serine. Bu çok özel bir seri gerçekten. Evet. Bu serinin hikayesini senden böyle uzun uzun dinlemek isteriz. Ya şöyle, dudaklar, bir gün vapurda gidiyorum işte Kadıköy'den bindim Beşiktaş'a gideceğim. Bir kız son anda yetişti. Ben de işte herkesi göreceğim bir yerde oturuyorum. Sonra o kız da böyle dikkatimi çeken bir şey oldu ama ne olduğunu tam da bilmiyorum. Fakat dudakları kafama takıldı kaldı. Yani bütün o paniği, o son anda yetişmesinin verdiği duygu, dudaklarımda öyle bir şey okudum. Dedim ki ya ben acaba dudaklar yüzün iz düşümü olabilir mi? Yani kişinin kimliğiyle ilgili bir bilgi verebilir mi? Sonra başladım gözlemlemeye kadın dudaklarını. Çok ilginç yani hakikaten yani görünüş olarak ilginç ama anlam olarak da böyle farklı anlamlar yükleyeceğim bir şeyler bulmaya başladım. Sonra yakın çevremle birkaç prova fotoğraflar çektim. Sonra kafaya koydum dedim tamam ben bu konuyla ilgili çalışma yapacağım. İşte neyle çekeceğim? Tabii siyah beyaz çekeceksin. İşte hangi format çekeceğim? 6-7 orta format çekeceğim. Peki elindeki ekipmanın uygun mu? Değil. Daha yakına girmem lazım. Yani neredeyse şu mesafede oluyor lens. İşte ona uygun extension tüpler aldım falan. Daha yakına gireyim diye. Hangi ışık koşulunda çekmen lazım? Sokakta olmaz. Evde olması lazım ki ışığı kontrol edebilesin. Bunu yaptıktan sonra, her şeye karar verdikten sonra beğendiğin dudakları sahibini ikna etmek konusu. O zaten başlı başına bir mesele. Çünkü gerçekten hem aleni hem mahrem. Yani herkesin gördüğü, ulaşabilir göründüğü bir şey ama ancak eşinin ya da sevgilinin dokunabildiği bir konu. İkna edebildiklerimle çalıştım. 19 kişiyi zor ikna ettim. Çünkü bir garip bir durum yani bu dudak konusu. Yani dudak deyince birden ürküyorlar. İşte olmaz diyor. Ya diyorum bak evde çekim yapacağız. İşte eşinle gel, çocuğunla gel, annenle gel, ne bileyim sevgilinle gel. İşte hep derler ya böyle hani en iyi fotoğraf henüz çekilmeyendir. O konuda da içimde ukde olan birkaç dudak var. Kabul etmediler mi? Etmediler ya. Yani beni tanıyor, neyle uğraştığımı da biliyor. Diyelim bir bankanın, bizim orada Acıbadem'de, bir bankanın çalışanı bir kız. Siz fotoğraf sanatıyla ilgileniyorsunuz. Evet diyorum, böyle. Yok. Allah Allah. Evet, çok Dediğin gibi işte hem aleni hem mahrem. Çekmeye kalktığın zaman mahrem. Evet. Çekmek öyle bir niyetin olmadığı zaman da ortada gezen O bir şey. Gerçekten. Ya bununla ilgili şöyle de bir ilginç bir anım var. Bir gün vapurda gidiyorum. Anadolu yakasında oturup işlerde hep Avrupa yakasında olduğu için her gün vapur kullanıyorsun. Gözlerim takıldı bir kızın dudağına. Ya çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Çok güzel bir dudağı var. Şimdi ben genelde dudakları şöyle gözlemliyordum. Bunu da onun için çıkardım. Gazete alıyorum. Gazeteyi açıyorum. Ortasında bir küçük delik açıyorum gazetenin. Böyle okur gibi yapıyorum. O delikten karşımdaki kızın dudaklarına bakıyorum. Yani yüzü beni etkilemesin, ben sadece dudaklar dikkatimi çekiyor mu çekmiyor mu diye böyle gazete okurken dudaklara bakıyorum. Çok ilginç. Sonra bir kızın dudaklarını çok beğendim. Teklif edeceğim, çekiniyorum. Baktım elinde İstanbul Film Festivali bir kitapçık var. Ya dedim bu entelektüel biri olmalı, kabul edebilir. Düşünüyorum, vapurda Beşiktaş'a artık yaklaşmak üzere, gidince artık kaçıracağım.
Gittim dedim ki merhaba. Dedim ki ya ben fotoğraf sanatıyla ilgileniyorum. Sizin de çok güzel bir yüzünüz var. Direkt dudak diyemiyorum tabii. Böyle yüzlerle ilgili bir çalışma yapıyorum. Acaba hani siz de model olmak ister misiniz? Yani çok ilginç bir yüzünüz var falan. Olabilir dedi. Dedim yalnız dedim yüz derken dedim yüzde detay dedim çalışıyorum dedim. Detay derken dedim dudaklar. İyi günler beyefendi. Kaçtı. Kaçtı. Ay çok iyi. Şu dudak izleri çok güzel. Bunu da anlatır mısın? Şöyle, hatta geçen gün bu fotoğrafı getirirken bu tokatlayan andayız şu anda. Benim büronun olduğu yerde. Vakıf başkanı gördü. Bir şey taşıyorum. Tabii böyle sarmışım, sarmalamışım. Ne taşıyorsun dedi. Dudak taşıyorum dedim. Nasıl ya dedi. Ne dudağı dedi. Dedim ki gel açtım kapıyı. Bak dedim. Aslında dedim izler böyle bir şey. Dudaklar konusunu çalıştım. Modellerimle sen de yaptın tabii izini. İstedim ki yani birebir onlar nasıl görünüyor bir tuval aldım. Modeller çekimden sonra izlerini bıraktılar çeşitli yerlerine, istedikleri yerlerine. Bak dedim bu kadarcık şey oldu dedim böyle kocaman bir şey oldu dedim bak dedim. Biraz kaldırırsın. Evet böyle dedim. Kocaman bir şey oldu dedim. Bu kadarcık şey. Ya dedim ne kadar ilginç dedi. Hemen asistanını çağırdı. Gel dedi baksana dedi şu dudaklar ne hale geliyor dedi. Ondan sonra. Ya dedi senin dedi yaptığın başka bir şey ya dedi. Ben bu serini çok seviyorum. Evet. Yani gölgeler de çok ayrı ama dudaklar da çok ayrı bir seri. Bunu sergilediğim zaman Fransız Kültür Merkezi'nde sergiledik. O zamanki Fransız Kültür Merkezi'nin müdürü L'Oréal'den dedi sponsorluk isteyeceğim dedi senin bu sergiye dedi. Çünkü onları çok ilgilendiren bir konu. Bir baskıyı aldı böyle. Çünkü ben şimdi hani baştan tasarlıyorsun ya bir sergi nasıl hazırlanır? O konuya da değineyim sen muhtemelen soracaksındır. Yani bayağı bir fikir aşaması var. Yani düşünüyorsun. Sonra teknik olarak nasıl çözerim diyorsun. Sonra da neyle bunu ortaya çıkaracağım? İşte aksesuar mı gerekiyor? Gölgelerde de oldu mesela işte şemsiye, çiçek, bir şeyler, gitar, bağlama falan ne gerekiyorsa. Bunları oluşturacağım bir arayüzü. Ve ben bunu nasıl sunacağım? Yani son halini de gözünün önüne getiriyorsun yani canlandırıyorsun. Ben hep böyle çok büyük baskılar şeklinde düşündüm yani. Galeriye girildiğinde dedim insanlara dudaklar karşılasın. Yani çerçeveden bağımsız. O yüzden mesela çerçeve beyaz, paspartusu da beyazdır. Sırf dudaklar görünüyor. Bunların hepsini baştan kurguladım. Hatta sergiye gelen modellerim, bazıları dedi ki ben dudağımın önünde fotoğraf çektirdim. Hangisi şu? Dedim senin dudağın o değil ki. Kendi dudağını tanımayan birçok insan oldu. Yani böyle hani başlangıçtan ilk cümleden diyeyim artık bitmiş ve sunulacak hale gelene kadar bayağı bir ön araştırma gerektiriyor. Bir de gözlem gerektiriyor. Hatta bir arkadaş şimdi İsviçre'de yaşıyor. Ressam. Dedi ki sen benim dudağımı beğenmiyor musun dedi. Niye çekmiyorsun dedi. Dedim ki senin dudağını Mart ayında çekeceğim. Niye Mart dedi. Dedim ki havalar soğuyunca senin dudakların çatlıyor. Çok güzel izler oluyor. Sapık mısın ya sen dedim ama konum bu. Ben bunu izliyorum. Evet. Bundan şey alıyorum yani. Biraz teşhircilik olmuş yani. Evet ya. İnsan ilgi duyduğu konuları çalışmak istiyor. Biraz da jinekoloji gibi bir şey olmuş. Evet. Neyse önemli bir çalışma. İnşallah yurt dışında da sergilenme fırsatı olur. İnşallah. O L'Oréal'i anlatıyordum. O olmadı. Çünkü Fransızlar her sene ancak bir sergiyi sponsorluğunu yapabiliyorlarmış. O senede eski İstanbul Modern'e bir Fransız sergi açmaya geldi. Onun sergisinin sponsoru oldular. Onun da ayrı hikayeleri var tabii. Niye L'Oréal ona sponsor oldu falan. Fotoğraf dedikodusu yapayım mı? Tabii ki. Çok isteriz. Şimdi şöyle. Bu çok ilginç bir sergi. Hakikaten de yani L'Oréal'in de bu alanda işte rujlar üretiyor işte güzellik şeyleri falan filan. Sergi açan kişinin
L'Oréal'in sahibi var. Lilian Betancourt diye bir hanımefendi, 80 küsur yaşında. Onun hayranı olan, diğer şeyi söylemeyeceğim. Onun hayranı olan bir kadın ve onun sergisinin sponsorluğunu yapıyor. Hatta daha sonra sevgili oldukları falan ortaya çıktı. L'Oréal'in sahibinin kızı annesine davası açtı, akıl sağlığı yerinde değil falan diye. Çünkü büyük paralar, her yıl 1 milyon euro veriyormuş o fotoğrafçıya. Destek falan filan. Böyle değişik hikayeler. Ona kurban ettik yani. Önemli değil ya. Yani. Olsun. Evet. Başka fırsatlar mutlaka çıkar. Çıkar. Yeter ki bizim elimizde sunacağımız Aynen, projeler malzeme olsun. Evet. Tabii ki fotoğraf hayatın sadece bu serilerden ibaret değil. Bugüne kadar sanırım 14 kişisel sergi Evet. açtın. En son Amerika'da Amerikalı yazar Megan Cyrus ile birlikte çalıştığın Streetwise İstanbul konulu sergin açıldı. Bu proje de çok naif, çok güzel bir sergi. Nasıl doğdu, nasıl gelişti? Çok enteresan o da. Yazarın birkaç romanı var. Hatta 3 yıl önce yeni bir yere taşındık. Bizden önce oradan taşınan kadın bir takım kitap, bir koli kitap bırakmış. Onları almamış yani. Çok okuyan biri belli. Bakayım dedim, nedir bu kitaplar? Bir baktım, Megan'ın yazdığı ve Türkçe'ye çevrilen bir roman da var. Kadın onu da okumuş. Yani bir şeyler çekiyor böyle insan. Şöyle oldu, ortak bir arkadaşımız var, Deniz Aral. İşte bu Amerikalı yazar geliyor, sokakta ya da küçük esnaf olarak hayatını kazanma mücadelesi veren bu büyük şehirde insanların hayat hikayelerini kitaplaştırmak istiyor. Fakat bunun için de bir fotoğrafçıya ihtiyacı varmış. Bir fotoğrafçı önerir misiniz falan diye işte. Deniz'i buluyor. Deniz bana söylüyor. Sultanahmet'te kaldı otelde. Gittim, bir toplantı yaptık. Toplantı sonunda ben onun Türkiye'ye her geldiğinde İstanbul'a 3-4 yıl geldi, 1,5 ay falan kaldı. Sürekli dolaşıyorduk. Bazen onun bulduğu ilginç hayat hikayesi olan kişilerle sorular soruyor. Onun bir takım soruları var. Çevirmenlerimiz vardı, 2 kardeş, Allara ve Tuana Çelik. Onlar da çeviriyorlardı söylenenleri. Ben de İngilizce çok az. Ondan sonra ben de bir taraftan fotoğraflıyordum. Ve hakikaten önünden geçtiğimiz birçok insanın, ne bileyim bir ayakkabı boyarısının, mesela Eminönü'nde, Yeni Cami'nin önünde ayakkabı boyu, 3 çocuğunu üniversitede okutuyor. Evet. Ya da işte Beyazıt'ta üniversitenin duvarının birinin dibinde tesbih satan bir adam. Diyor ki gençler geliyor benden tesbih almak istiyorlar. Ben diyorum ki diyor, bu yaşta tesbihi boş verin. Paranız varsa gidip kitap alın, kitap okuyun. Yaşlanınca tesbih almak gelirsiniz, ben size tesbih satarım. Yani enteresan yani, derya deniz insanların hayat hikayeleri. Onlar da işte o röportaj yaptı, ben çektim falan. Sonra o kitap yapmayı düşünüyordu. Bir iki galeriye, bu Washington eyaletinde Spokane diye bir şehirde yaşıyor, göstermiş. Onunla bir şekilde tanışmışlar, fotoğraflar. Demişler ki, kitaptan önce sergisini aç. Bunun sergisini yap demişler. İşte sonra o orada fotoğrafları bastırdı. Burada gitmeden önce çekilen bütün fotoğrafları onun bilgisayarına yüklüyorduk. İşte 2020 tam pandeminin de koptuğu zaman, 2020'nin 6 Mart'ında bana işte biletlerimi yolladı. Dedi açılışı, sergiyi açıyoruz, ilk sergiyi. Davet etti. Hatta istersen gelemeyebilirsin, böyle bir pandemi var falan dedi. Ben de dedim geleceğim, o kadar yıl emek verdik. Kim korkar pandemiden? Ondan sonra böyle bir fırsat oldu, gittim. Hatta işte 2-3 şehir görerek aktarmalı bayağı oraya. Onun yaşadığı şehre direkt uçak yoktu. Saranak Art Galeri diye bir şey, Saranak Art Proje Galeri diye. Bir galeride sergiyi açtık. Açılışlar bayağı kalabalıktı. Yani bizim sergilerde genelde işte eline kadehi alan işlere pek bakmaz, böyle ilgilenmez falan filan. Orada yani soru sormak için böyle bayağı bir küçük kuyruklar oluştuğunu gördüm. Bizim çevirmenimiz Alara da o dönemde Kanada'da okuyordu. Yakın Kanada'dan geldi. O da zaten Kanada'ya yakın bir eyalet, Washington eyaleti.
O çevirmenliği yaptı. Sonra bir radyo programına konuk olduk. O radyoda projemizi anlattık. Sonra Craft Talks denen bir etkinlik oluyormuş. Galeride sergiyi hazırlayanlar ve sergiyi izleyenler geliyor, oturuyorlar. Serginin olduğu ortam böyle. Orada soru cevap, soru cevap. Yani bütün sandalyeler doluydu yani. Tıklım tıklım bir salondu. Sorularını, cevaplarını şey yaptık, işte anlattık, derdimizi anlattık. Ondan sonra gayet güzel geçti. Hatta ben dönerken 2 günde Seattle'da misafir etti beni Megan. Seattle'da yolda gidiyoruz. Bir adam karşımızdan geliyor böyle açmış. Nasılsınız falan dedi. Kim ya bu dedik. Ben dedi Spokane'de açılışınızdaydım, serginizi gördüm. Allah Allah dedim. Yani ben İstanbul'da alışkınım. Beni tanıyanlar çok oluyor, rastlıyorlar böyle. Orada da böyle ilginç bir şey oldu. Sonra 2021'de de aynı sergi, bu sefer bizim Nobel Tıp Ödülü sahibi Aziz Sancar'ın kurduğu Sancar Kültür ve Topluluk, Türk Kültür ve Topluluk Merkezi'nde, Kuzey Carolyna'da, Chapel Hill diye bir şehirde. Onun galerisinin açılış sergisi olarak açıldı. Ben gitmedim o sergiye, Megan katıldı. Böyle hatta şimdi Avrupa'da da taşımayı düşünüyor. Şöyle önyargılı bakıyor bazı toplumlar Türkiye'ye ve Türk halkına. İşte Megan'ın şeyi orada ötekinde kendini görmek konsepti. Yani böyle insanlar var, böyle de hayatları var. Sizin dışarıdan gördüğünüz gibi değil. İrlanda kökenli, ataları İrlanda'dan göç etmiş. Şimdi ya 2023 bu yıl ya da 2024'te İrlanda'da açmayı düşünüyor. Bu sefer gidelim diyor. Evet. Çok iyi haber. 14. sergiydi o da orada. Süper. Güzel. Sadece hayat tabii bu serilerden, sergilerden ibaret değil, sanat kısmından. Kitap fotoğrafları çok çekiyorsun, kitap projeleri için. Fotoğraf projelerine danışmanlık yapıyorsun, fotoğraf atölyeleri düzenliyorsun. Hatta son dönemde özel fotoğraf dersleri ve atölyeleri çok ön plana çıkıyor sanırım. Bugünlerde hangi projeler var? Şöyle, bir arkadaş benden istemişti. Ben öyle başladım yani. Anlatmayı seviyorum. Bildiklerimi öğretmeyi de seviyorum. Hatta bununla ilgili Kıbrıs'a da, Kıbrıs Türk kesimine bayağı bir gittim. Bir arkadaş ya ders verir misin bana demişti. Ben öyle başladım yani. Tamam dedim, vereyim, anlattım. Atölyeler çok kalabalık olmuyor benim atölyeler. Çünkü herkese anlattığım her şeyi uygulatmalıyım. Şimdi dijitalinde bu kolaylığı var. Anlatıyorsun bir şey, uygulatıyorsun, hatayı gösteriyorsun, bir daha anlatıyorsun, doğrusunu da çekiyorlar, onu da öğretiyorsun. Işık, gölge, kompozisyon böyle konular. Özel dersler çok oldu. Yani 20-30 kişiye asla yapmıyorum, öyle yapanlar da var. Çünkü kimseye bir faydan olmaz yani. Tek tek ilgilenmem ve ismen hitap ederek, göstererek bütün gün sürüyor bu atölyeler. Şimdi bu mekanı geçen yıl Ekim ayında ben tuttum, böyle bir büro Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nun da ruhuna uygun bir proje olsun dedim. 5 kişilik bir grupla başladık. Pera'dan Beyoğlu'na diye bir fotoğraf sergisi projesine danışmanlık yapıyorum. Sergisini açacağız. İlginç yani, geçmişin izlerinde bugünü yaşatmaya çalışıyoruz. Güzel bir çalışma oluyor. Kıbrıs'tan gelenler oldu benim daha önceki atölyelerime. Antakya'dan hatta işte bir arkadaşım, bütün stüdyosu orada depremde yıkıldı. Şehir dışından da gelenler var. Kıbrıs'a da çağırdılar. Geçen yıl da gittim. Lefkoşa 1. Fotoğraf Günlerinde sergi. 3 atölye yaptım ve söyleşi yaptık. Sanırım Mayıs ayında tekrar gideceğim. Yani fotoğrafın her alanında varsın. Varım ya. Güzel bir şey. Güzel bir şey çünkü şöyle, yani biliyorsun bir yol gösterici olmak çok güzel bir şey. Bir de herhalde iyi anlatıyorum diyeyim, öğreteyim bilmiyorum da tabii bu da bir öğretim eğitim. Çünkü çok başarılı, çok iyi fotoğrafçı arkadaşlarım var. Öğretmek başka bir şey diyorlar. Onu sen iyi yapıyorsun diyorlar. Aman bizi bulaştırmak da onlara diyorum. Bazen gelin siz de şey yapın. Hani benim atölye farklı bir bakış açısıyla da karşılaşsınlar diyorum. Yani şöyle diyeyim, profesyonel olarak fotoğrafla uğraşan bazı arkadaşlar da gelip atölyeme katılıyorlar. Yani şaşırdım ya diyorum, sen
Yıllardır stüdyon var. Fotoğraf okumuşsun. Profesyonel fotoğrafçılık yapıyorsun yani. Bilmediğin ne olabilir ki? Biri şey dedi, Serdar Şanlı. Ben dedi senin düşünme biçimini dedi öğrenmek istiyorum. Çok önemli bir laf ya. Yani çünkü her şey bir fikirle ortaya çıkıyor. Yani bir yerden geçip gidiyoruz. Mesela bazen böyle yürürken bu atölyelerde ben bir şey görürüm, bir ışık ve bir konu görürüm. Benim gruba derim ki şu bölgede, şu ağacın oraya kadar olan bölgede bir fotoğraf var. Burada ne fotoğraf olabilir? Hadi bakın bakalım ne olabilir? Geçiyorlar, gidiyorlar. Ya diyorum şuraya, şu gözle baksanıza, şu çerçeve içinde, şu ışıkla geçen şöyle bir kişiyle birlikte. Aa falan diye. Şimdi bu cep telefonları da fotoğraf artık çekiyor ya kolay ya. Şimdi benim anlatmam da kolay oluyor artık. Önce bir telefondan bir fotoğraf çekiyorum. Görmek istediğin şey bu. Aslında yani hani fotoğrafı şu anlam yüklemek dedik ya. Biz gördüğümüzü değil de göstermek istediğimizin fotoğrafını çekme derdinde olmamız lazım. Yoksa gördüğünü herkes basıyor ve bir kare görüntü elde ediyor ama yani bazen çok kolay zannediliyor. Fotoğrafın kolay zannedilmesi, yani zorluğu aslında çok kolay zannedilmesinden geliyor bence. Çünkü şöyle hani basıyorsun bir görüntü çıkıyor. Ya tamam da ben de elime bir fırça aldım bir şey bu resim mi yani? Değil. Ne diyorsun yakın? Kız Kulesi'nin aklı olsa Galata Kulesi'ne varırdı diyor. Hepimiz bakıyoruz Kız Kulesi'ne ama oradan bir anlam çıkaramıyoruz mesela. Binlerce Kız Kulesi fotoğrafı var. Biri öyle bir Kız Kulesi fotoğrafı çekiyor ki bu benim aklıma gelmedi diyorsun yani. Neyi neyle anlatacaksın? Yani hepimizin elinde bir kalem var. Ben söyleşilerime böyle başlarım. Hepimizin elinde bir kalem var. Birçoğumuz sevgili günlük bile diyemiyoruz. Ama şair o kalemi alıyor, bir şiir yazıyor. İşte ne bileyim, bir öykücü bir şeye bakıyor, oradan bir öykü çıkarıyor. Yine ustamızı rahmetle analım. Arabiler demişti ki, en iyi bilgisayar, en iyi romanı yazsaydı, en iyi fotoğraf makinesi, en iyi fotoğrafı çekerdi. Şimdi paylaştığım fotoğraflara, hocam bunu hangi ayarlarla çektiğiniz makinanız ne diyorlar? En sinir olduğum soru. Makinanız hangi marka, modeli ne? Ben de bazen yazıyorum. Marka Aramis D67 o saatte, o zaman 67 yaşındaysa D67. Işık, kısık göz. İşte estantane, titremeyen el. İşte kadraj, ne gördüysen o falan böyle biraz dalga geçerek. Yani bütün derdimiz, hayatımız bunu anlatmakla geçti. Herhalde bir süre daha devam edecek. Yani fotoğraf, sırf makine ve ekipman işi değil. İyi kötü belli özellikleri olan bir şey zaten alacaksın ama markalardan çok bilgi öğrenmeye takılırlarsa bence daha başarılı olmak için yolları kısalır. Doğru. Yani Hasselblad, Nikon, Canon fark etmiyor. Ya ille bir şey olacak, ne olacak yani? Ben analog dönemde Konica diye bir makine kullanıyordum. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlardı. Konica piyasada öyle bir makine pek yok yani. Lens ararım, lens bulamam. Çünkü çoğu o dediğim senin daha bilinen, popüler markalar için üretiyorlar. Bir geniş açıyı, bir teleobjektif o kadar geç buldum ki. Ama bütün bu gölgelerimi falan o Konica ile yaptım yani. Bana böyle işte motor takıyorlar. O zaman motor çıkmıştı, makinelere motor monte ediyorlardı. Seri fotoğraf çekiyorlardı. Benim arkadaşlar dalga geçiyorlar. Sen pancar motor mu takacaksın diye böyle tarım makinesi. Hatta açık hava gösterilerinde İstanbul Festivali'nde çok eğlenceliydi o. Şimdi otofokuslar yeni çıkmaya başlamış. Şimdi tabii sahne hareketli. Yanımızda o makineleriyle övünen tipler böyle. Bir türlü netleyemiyorlar çünkü konu hep hareket ediyor. Zzz 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 böyle sesler. Biz de analog ve bu işi daha böyle hakikaten marifetle yapmak isteyenler şimdi şu bölgede, şuraya geldiğinde şu olacak deyip istediğin yere geldiğinde bütün fotoğraflar net güzel güzel fotoğraf çekmeye devam ediyorduk. Onların makineleri kıvranıp duruyordu yani. Demek ki marifet makinesi değil. Evet, değil yani. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Hayata fotoğraf sanatı açısından bakarsan pişmanlıkların, keşkelerin var mı? Ay.
Çok mu yoksa? Çok derin. e, Ya keşke bugünün olanaklarıyla daha önce başlamış olsaydım ama yani kendimi daha böyle kendi kendimi bir yere getirdiğime inanıyorum. Yani çok böyle örnek alacağımız biri de pek yoktu. Bir tane fotoğraf dergisi çıkıyordu, yeni fotoğraf. Yani bize o yol gösteriyordu. Ne yaptıysak kendi gayretlerimizle yaptık. Bizden işte usta diyeceğimiz kişilerin fotoğraflarını da ders olarak aldık tabii yani. Çünkü onlar bizim fotoğraf idollerimizdi yani işte Aragiler, Sabit Kalfagil, rahmetli Gültekin Çizgener, Sinalok, işte kim varsa yani adını hatırlamadığım Sami Güner, Şemsi Güner. Bunlar Nusret Nurdan Eren. Hak geçmesin diye de aklıma gelenleri söylemeye çalışıyorum. Ya pişmanlık derken, gerçi bana arkadaşlarım sen yurt dışına da açıldın falan diyor ama ben yurt dışını daha çok zorlamak isterdim yani. Şimdi işte birkaç yıldır uğraşıyorum, yapıyorum. Yine de biliyorum, biliniyorum yani işte festivallere çağrılıyoruz, işte koleksiyonlara girdik falan. Bitmez ya, ukdeler bitmez. O sürekli vardır o yani. Çünkü, Belki de seni sen yapan bunlar olur. evet yani bir şeyin keşke şöyle olsaydı deyip o keşkeyi gerçekleştirmeye çalışmak bir yol aldırıyor yani. Sonu yok. Evet. Yani zaten oldum dediğin zaman artık bir şey yapmaman lazım. Yani 80'lerden beri gündemde kalıyorsak, sen bu söyleşiyi yapıyorsan demek ki bir şey yapmaya devam ediyoruz yani. Evet. Halen üstüne koyuyoruz ve umarım birilerine örnek oluruz. Yani kimileri işte ne bileyim açık öğretimde fotoğraf konulu, açık öğretim yayınlarının kitaplarında varız. Birileri tez olarak yapıyor işte portre fotoğrafçılığı diyor. İşte kaynak gösterdiği kişilerden biriyiz. İşte fikirler alıyor. İşte ne gerekli, ne yapmamız lazım onları anlatıyoruz. Danışılan biri oluyorsak bir takım yollar ya da fotoğraf kitaplarına, plastik sanatlarla ilgili kitaplara, Türkiye'de fotoğraf, çağdaş Türk fotoğrafı yani 88 mi 89'da mı ne Yıldız Teknik Üniversitesi bir kitap yapmış. Günümüz Türk fotoğrafı diye. Ben hala o yıllardan beri günümüz Türk fotoğrafı olarak devam ediyorum yani. Çağdaş Türk fotoğrafı diye falan yani. Ne bileyim bitmez ya. Yani referans olmak güzel bir şey. Ya evet yani ben zaten şöyle bakıyorum yani kayda geçsin bari. Bir gün hak vaki olduğunda mı derler. Bu dünyadan göçtüğümüzde mezar taşıma geldi, gördü, tırnak içinde çekti, gitti yazılmasını isterim yani. Ay. Evet. İnşallah çok geç olur. Yani sonuçta hakikaten zaten bu yani bizim gibi insanlar senin yaptığın da o. Yani gelip geçeceğiz. Bir iz bırakma kaygısı. Yani birileri bir gün bir yayında, bir kitapta bizi görecek. Aa diyecek, böyle de biri varmış. Bakayım ne yapmış diyecek. Yani benim o Gölgeler serisi mesela şöyle ilginç. Akademide bir heykel bölümünde Profesör Meriç Hızam. Onun bir öğrencisi mesela yıllar önce heykelle gölgeyi birleştiren bir şeyler yapmak istemiş. O demiş ki ya git bak aramız kadar al telefonu şu. Git görüş. Onunla bir konuş. Senin bir ufkunu açabilir falan diye. Yani kızcağız geldi şimdi adını falan hatırlamıyorum. Sordu, soruşturdu, anlattı. Ya da yıllar önce hem hoca Boğaziçi'nde hem seramik sanatçısı Sakin Eçil profesör. O benim bir gölgemi görüp Diyarbakır'da bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir işini sergilemek istiyor. Şu fotoğrafınızı seramiğe aktarabilir miyim dedi. Buyurun aktarın işte teşekkür yazısı yazarak. Ondan yıllar sonra gene aynı kişi. Bu sefer Galeri Apel'de Galatasaray'da gene başka bir gölge fotoğrafımı izin aldı onu. Bir seramik separatör yapmış böyle hani arkasında kayan üstüne falan değiştirirsin ya. Böyle koca bir panoya çevirmiş falan. Güzel ya yani birilerine esin kaynağı olmak. Biz de çok esinlendik çünkü yani. Bu normal. Yani birçok fotoğraf izliyorsun. O senin sonra yaptığın bir fotoğrafta hiç farkında olmadan belki biz bilinçaltımızdaki bir
ipucu bizi bir fotoğraf yapmaya yöneltiyor belki, hiç bilmiyoruz. Evet. Bence fotoğrafların kadar esprilerin ve anlık söylemlerinle de hatırlanacaksın. Biz senin esprilerini seviyoruz. Çok esprili birisin. Fotoğraflarına, durumlara verdiğin isimler, tanımlamalar gerçekten çok keyifli. Sosyal medyada bizi bayağı eğlendiriyorsun. Yani böyle içimize bir enerji doluyor. Sağ ol. Bu özelliği nasıl gelişti? Bu espri, hayata farklı açıdan bakmak fotoğraflara nasıl yansıyor? Ya acaba genetik mi diye düşünüyorum. Çünkü çocukken birkaç olay olmuştu. Bak demişlerdi, babasının oğlu. Nasıl hazır cevap? Hemen lafı şey yapıyor. Gediğine koyuyor diyor. Bilmiyorum. Yani gerçi artık son yıllarda pek bizi güldürecek bir şey de kalmadı ama ya herhalde analiz şeyim biraz güçlü. Şimdi bizim bir grubumuz vardı, halen devam ediyor, ben çok katılmasam da, Salı Fotoğraf Grubu diye. Bir takım fotoğrafçı arkadaşlar toplanmıştık yıllar önce. Her ayın 2. salı günü Armada Oteli'nde toplanıp işte hem fotoğraf konuşuyorduk hem iyi bir çiftlikte sohbet ediyorduk. Konu tabii hep fotoğraf oluyordu. Ben böyle daha çok dinliyordum ama daha az konuşuyordum. Bir kere bir gün Melih Hakkıoğlu dedi ki, ya dedi, alem adamsın dedi. Abi dedi, bir cümle kuruyorsun dedi, biz 2 saattir onu demek istiyorduk zaten. Dedim ne bileyim ya, yani böyle ama biraz böyle ironik bir mesaj içeren bir şey olsun istiyorum. Yani eski komedyenlerimiz öyleydi ya, işte Zeki Alasya, Metin Akpınar falan, Ferhan Şensoy. Güldürüyorlardı ama öyle bir düşündürüyorlardı ki öyle, yani böyle kuru kuruya gülmüyordum. Çıkıyordum ve onu günlerce düşünüyordum yani. Şunu dedi ama aslında şunu anlatmak istedim. Seviyorum ya, hatta geçen bir iki ay önce Marmara Üniversitesi'nde bir söyleşi vardı. Çalışan Gazeteciler Günü şeyinde bir Hüseyin Bey var, Hüseyin Latif. Benim bu katkıda bulunduğum Fransızca bir gazete var, Aujourd'hui la Turquie diye. Onu konuşmacı olarak davet etmişlerdi. Ben de işte fotoğraf çekmeye falan gittim. Oradaki söyleşiden sonra konuşuyoruz böyle. O organize edenlerden orada öğrenci Su Karataş diye bir genç bir kız var. O işte anı fotoğrafı çektirdiler benimle de falan. O yazmış ki anlık durumlara verdiği refleks tepkilerle, cümlelerle işte bilgi birikimini, entelektüelini ortaya çıkaran böyle bir şeyler yazmış. Ya dünyadan haberdar olmak lazım. Yani okuyarak olmuyor. Üniversite bitirebiliyorsun ama yani dünyadan bir habersin. Ne olacak yani? İşte bu entelektüellik değişik bir şey yani. Olayları izleyip farklı kaynaklardan, yani sana yakın kaynaklardan da değil. Yani sen A konusunda bir yayın izliyorsun. Biri de Z ile ilgili bir şeyler yazıyor. Ondan da haberin olması lazım ki işte süzüp ortaya güzel bir şeyler. Yani doğaçlama çıkıyor ya. Bunu çok söyleyen var. Sağ ol sen de fark ettiğin için. Yani bir anda, hatta bu atölyeme katılanlar... Ben fotoğraflarına verdiğin isimleri çok seviyorum. İsim vermek gerekir mi bilmiyorum. Mesela bu dudaklar hep kod numaralıdır aslında. Ya da gölgeler de böyle kod numaralıdır yani. Hı hı. İşte çekildiği yılın kaçıncı filmin kaçıncı karesi şeklinde ipuçlar var orada. İşte diyelim ki 87-6, 5'e 10 falan gibi. Fakat belki soracaksındır, bu özel koleksiyonlara girmeyle ilgili de bir konu var. Pandemi döneminde bayağı bir fotoğraf satışı yaptım ve isim verme şeyi doğdu yani. Fotoğraflara isim verme. Yani mecbur düşündüm, işte yansımalar dedim, işte ne bileyim karşının kedisi dedim, bir kedi ve karşı yaka görünüyorsa, işte diyelim Anadolu yakasında çekmişsin, şurada o karşının kedisi. Ya da işte kedili kompozisyon dedim beline. İşte değişik yani, böyle isimler vermek gerekiyor. Hangi fotoğraf olduğunu tanımlamak için. Onda da bayağı insan zorlanıyor aslında, isim bulmak kolay bir şey değil. Vallahi bize hiç zorlanıyormuşsun gibi gelmiyor. Bize çok Öyle iyi, gelmiyor. çok iyi enerji veriyor. Sağ ol. Mesela bak, böyle bir çalışma, bunu ben çok severim.
Doğal ölüm dedim ben buna. Hoppa. Doğal ölüm. Şimdi günümüzü de çok ilgilendiren bir şey bu. Çevre felaketleri diyoruz ya, işte dünyanın dengesi değişti. Burada şeyi anlattım. Biz varsak doğa var. Doğa yok oldukça biz de yok oluyoruz. Yani ilk fotoğrafta ben bayağı belirginim. Bunda karışık bir teknik kullandım. Hem fotogram var, hem film baskısı var. Böyle bayağı karışık bir şey. Hem film var. Doğa yok oldukça ben de yok olmaya başladım. Bundan işte son kare, bilmiyorum görünüyor mu? Simsiyah ama altında küçücük Bir ışık. bir karanfil, bir bitki var orada, küçücük. Evet. Bunda, bu 4 fotoğrafın sonucunda vermek istediğim mesaj, biz de var olabiliriz, doğaya eğer ihanet etmezsek, hani bir filizden doğuyor her şey, işte bir tohum ağaç oluyor, meyve veriyor falan. Böyle bir şey anlatmanın derdine düştüm. Bayağı ağırmış meğer. Evet. Yani bir derdi olması lazım yaptığımız fotoğrafların. Böyle bakılıp geçilen değil de bakılıp üzerinde düşünülen fotoğraflar yapma derdindeyim. Bizi düşündürüyorsun. Teşekkür Teşekkür ederiz. Peki dijital fotoğraf konusunda çok minik sormak istiyorum. Çok dijital fotoğrafa girmek istemiyorum seninle. Dijital fotoğraf meraklıyı bozdu mu? Şöyle diyeyim, ben bir önceki şeyimden, bu koleksiyona fotoğraflardan bir cümle daha ekleyeceğim. Pandemi döneminde evlerine fotoğraf almak isteyenler benden, yani bayağı oldu, fena değil. O da muhtemelen şuna yoruyorum. İnsanlar daha çok evde kaldılar ve duvarlarına daha çok bakmaya başladılar. Ve duvarlar onlara hiçbir şey anlatmıyor. Duvarlar hiçbir şey anlatmayınca dediler ki herhalde, ya ben evimde yaşıyorum ama evimde ilgim yok. Evime de ilgi göstereyim. Böyle koleksiyonlara girmiyor. Hatta fotoğrafla uğraşanlar almaya başladılar. Hatta geçenlerde Kıbrıs'tan, en son Kıbrıs'a bir fotoğraf gönderdim. Biri ilgilendi. Bayağı zor bir hastalıkla uğraşıyor. Umuyoruz ki bir an önce iyileşecek bir arkadaş. O çok güzel yorumlar yazıyor ya. İyi ki almışım dedi, geçen gün bir şey yazdı. Sizden bu fotoğrafı, ona baktıkça dedi, yarınlarımla ilgili umutlarım artıyor dedi. Ya bir fotoğrafın böyle bir şey çağrıştırması müthiş, mutlu edici bir şey yani. Dijitale gelirse, dijital çıktı, mertlik bozulmadı ama değeri biraz azaldı. Yani hem profesyonel anlamda, çünkü mesela biz eskiden biri bize bir şey çektirmek istediği zaman bir tanıtım fotoğrafı, fotoğrafçıyı seçerdi. Ürün mücevher çektirecekse onun kimliği çeker, onu arardı, bulurdu. İşte otel tanıtım fotoğrafı çektirecekse onun kimliği çeker, onların içinden birini seçerdi. Şimdi öyle değil, şimdi telefonla bütçe soruyorlar. Dolayısıyla bizim diyelim kulvarımızda fotoğrafçıların da bütçeyle ilgisi yok, yani yeniler çok ucuz fiyatlara şey yapıyorlar. Dijitalin bence şöyle bir handikapı ve zararı var diyeyim. Biz çok düşünüp az üretiyorduk. O da filmin pahalılığıyla ilgisi yoktu yani. Düşünce ürünü olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi çok çekip az düşünülüyor. Birçok fotoğrafta görüyorum. Yani mesela en basiti vapurda görüyorum. İçeride oturuyor, dışarıdan fotoğrafını çekiyor. Diyorum ki ya genç, çık dışarıdan çek yani, bak cam var, yansıma var. Onu hallederim ben diyor. Yani çekip sonradan düşünüyorlar. Yüzlerce fotoğraf. Ortalıkta yani herhalde yağmur gibi fotoğraf yağıyor. Ama kaçı bizim aklımızda kalıyor. İşte o konuda şüphem var. Yani imge yağmuru var şu anda. Evet. İmge yağmur ama simge olacak yağmur yok. Aynen öyle. Ben sana bir laftı. Evet, İmgesi. evet, aynen öyle. Peki ben bu koleksiyon meselesine çok kıymet veriyorum. Yurt dışında çok önemli fotoğraf koleksiyonları var, özel koleksiyonlar, müzeler var. Evet. Sadece fotoğraf koleksiyonu yapan özel koleksiyonerler var. Türkiye'de de bir kişi var, çok önemli bir Tony. Ventura. Evet, zannediyorum. O çok müthiş bir koleksiyon gerçekten. Kitabını yaptı hatta. Evet, kitabı da çok güzel. Kitabı da gerçekten bir sanat eseri gibi Evet. olmuş.
Ne diyorsun fotoğraf koleksiyonerliği konusunda? Çoğalmalarını diliyorum. Bizim Değil de mi? farkımıza varmalarını diliyorum. Genelde, mesela dikkat edersen, işte diyelim bir ressama sor, işte beğendiğiniz ressamlar hep yabancılardan bahsediyorlar. En beğendiğim fotoğrafçılar diyorsun, dünyada ve Türkiye'de diyorsun. Adam dünyadan birkaç isim sayıyor. Ya Türkiye'de hiç mi yok ya? Yani sanki Türkiye'den birinin ismini verirse kendi şöhretine halel gelecek yani. Bu enteresan bir şey. İşte onu kırmaya çalışıyoruz. Ya ben yani kendi yaptığım şeyi söyleyeyim. Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satmaya çalışıyoruz yani. Her iki fotoğraf. Şimdi ben 2017'de bir atölyeler yapıyorum. Dedik ya, 6 kişilik bir grubu Paris'e götürdüm. Fotoğraf atölyesi. Onlar talep ettiler. Orada uygulama yaparken benim kaldığım otelin yanında, otelin adı da Otel Aramis. Çok iyi. 87'de sergi açtığımda geziyorum tabii. Orada Georges Pompidou Sanat Merkezi'nin arka sokağında bir gün bir fark ettim. Ama tabii insan kendi adı olunca ilgisini çekiyor. Bir fotoğraf çektim böyle siyah beyaz. Sonra o grup benden atölye isteyen grup, hangi otelde kalmak istersiniz hocam falan dediklerinde orada kalırım dedim. Neyse, otelin yanındaki binanın altında bir mağaza var. İçeride fotoğraflar var, görüyorsun böyle ama böyle girişi dar, içerisi genişliyor. Bizim de bu atölye uygulama şeyinden döndüğümüz hep gece oluyor, kapalı oluyordu. Bir gün biraz erken döndük. Bir arkadaş vardı yanımda, Semih, aynı otelde kalıyordum. Ya dedim, Semih gel şu dükkana bir girelim dedim. Bakalım ne yapıyorlar. Bir mağaza tamamen fotoğraf satışına yönelik. Evet. Orijinal baskılar değil mi? Edisyonlu baskılar. Hı hı. Ve her yaştan ve her cinsten, kadın, erkek, genç, yaşlı, içeride insanlar evine asmak için fotoğraf alıyor ya. Evet, yurt dışında öyle. Ve edisyon limite diyor. Şimdi bende Fransızca'da var ya, gittim görevli kadına dedim ki, madam dedim, edisyon limite derken dedim, kaç dedim bunların limiti, kaç tane? İşte 30-40 diyor, 200, 300 diyor. İşte 40'a 50, 200, 50'ye 60, 100. Dedim ki, Çok fazla. madam dedim, bu dedim poster gibi bir şey oluyor dedim. Aa no falan yaptı böyle. Yani düşün, nasıl bir donanımla yetiştiriliyorlar ki 299 kişide daha olduğunu biliyor ve o fotoğrafı alıyor. Biz dedim madam Türkiye'de sergi açıyoruz. İşte 5 edisyon, 10 edisyon, 20 edisyon diyoruz. En fazla o. En fazla, en fazla. O da zaten birkaç tane satılıyor. Sonra düşünüyoruz bunlar ne olacak diye falan. Şimdi benim artık ortalamam 20. Çünkü aldığım bilgilere göre yani dünya standartı oymuş yani 20 normal. O biri biraz da ve 300, 500, 1000, 2000 eurolara satıyorlardı yani. Öyle. Evet. Yani bir yurt dışında resim, fotoğraf, heykel koleksiyonerliği çok başka bir şey. Yani Türkiye'de ben şurayı gözlemliyorum. Bu contemporary, artı büyük hakaretler, resim ve sanat koleksiyonerliğini genç nesile çok güzel yaymaya başladı. O fuarları eleştirenler var. İşte hep şöyle böyle diye. Bence hiç kimse hiçbir şey eleştirilmesin. Her şeyin bir şekilde faydası Yapılması var. önemli ya. Kesinlikle görüyorum ki genç neslin sanat koleksiyonerliği olan ilgisi arttı. Daha da iyi olacak. Evet. Ben öyle görüyorum. Senin bir başka programında vardı galiba, mimar olan bir çocuk değil mi? Bir taraftan fotoğraflar toplamaya başladı. Fotoğraf değil de sanat eseri toplamaya başlamıştı. Evet, 35 yaşında avukat. Seyrettim ve avukat mı? Evet. Avukat. Yani nasıl başladığını falan anlatıyor. Çok ilginç mesela. Var, böyle çok genç koleksiyoner var. Ben çok umutluyum. İyi gidecek Evet, inşallah. İnşallah. Bizimki de değer görülürse yerimizi alırız, almaya başladık. Aynen öyle. Bir de hazırlığını öğrenmek istiyorum. Resim hazırlığı gibi değil tabii fotoğraf sergisi hazırlığı. Nasıl bir hazırlık yapıyorsun sergilerine hazırlanırken? Ya önce bir fikir bulmam lazım. O fikri bulduktan sonra onun üzerine bayağı bir düşünüyorum, araştırıyorum. Sonra birkaç prova çekiyorum, yani fotoğraf yapıyorum. Hatta böyle zarflarım var benim böyle. Küçük baskılar yapıp zarfa atıyorum. İşte diyelim CC yazıyorum. İçeriğinin ne olduğunu söylemeyeceğim. O bir konuyu anlatıyor bana. Böyle. Sonra
Bir süre sonra onlara bakıyorum. Ya bu konu çalışılabilir mi? Çalışılamaz mı? Diyelim mesela son örnek hani çekmek mi zor, seçmek mi zor diyoruz ya. İşte yani ilk seriden başlayalım. Diyelim gölgeler. Yani birçok şey çektim ki çoğu böyle zaten hani ne yapacağımı bilerek çektiğim şeyler. Daha doğrusu oluşturduğum diyelim işte hani yaptığım fotoğraflar. Sonra önüne bir dikiyorsun, bakıyorsun. Şu olabilir, şu olamaz, şu olabilir, şu olamaz. Bir de fotoğraf görüşlerine çok güvendiğim iki arkadaşım var. Biri Ahmet Özyurt, biri Mesut Güvenli. Onlar böyle aman işte moralini bozmayayım, işte bana kızmasın, keyfi kaçmasın öyle düşünmezler. Akıllarında ne varsa onu söylerler. Ya olması gereken Olması arkadaşı. gereken o. Evet, evet. Hatta bir sonra anlatacağım unutmadan, şimdi hatırlamışken söyleyeyim. Ben İFSAK'ta yönetimdeyken işte yeni başlayan arkadaşlar gelirdi. Fotoğraflarının değerlendirilmesini isterlerdi. Ben de oradaysam görevli çalışanlar derdi ki duymak istediklerini söyleyecek birine mi yönlendirelim? Fotoğraflarınla ilgili düşündüklerini söyleyen birine mi yönlendirelim? Eğer ikincisi ise bana diyorlardı ki ya vaktin varsa bakabilir misin? Çünkü yani hakikaten umut vermeyen birine ya da yanlış yolda olan birine diyelim. Sen böyle aman morali bozulmasın diye onu översen yani kendini bir şey zannederek o devam edecek yani. İşte benim o iki arkadaşım ben böyle %70'ini ortaya çıkardıktan sonra o çalışmanı onlara gösteririm. Hani sor bilgi al ama gene kendi bildiğini yap derler ya. Ne düşünüyorlar diye dökerim böyle. Ya böyle bir seviye, eğitim var bunlardan. Fotoğraf çekimleri falan. Tereddüt ettiklerimi de gösteririm onlara yani. Koysam mı koymasam mı? Ya mesela iki fotoğraf var öyle. Sen bir ön jüri yapıyorsun yani. Evet, o özel jüri. İki fotoğraf var. Çok tereddüt ettim. Koymayacaktım. Ya bunlar kesin girmesi lazım dedi. Niye bunları koymuyorsun ki dediler. Ya birkaç kişi o fotoğraf, gölgelerle ilgili dergilere eleştiri yazısı yazdı. Bunların seçtiği o iki fotoğrafı istedi görsel olarak kullanmak için. Benim tereddüt ettiklerim. Yani hakikaten güvendiğim kişilerden bir iki fikir almakta da fayda var. Sonra işte diyelim dudaklar son sergi. Çekiyorum. Bitti dedikten sonra bir kere o mesela dudakları ben 52 makara çektim. Orta format 520 kare. 42 tane seçtim sergilemek için. Bir süre unutuyorum. Çünkü böyle sıcağı sıcağına baktığında sana o ikna etme, ön hazırlık, işte işi ortaya çıkarma, banyo falan aşamasından sonra çok güzel görebilir yaptığım şey. Unutmaya çalışıyorum. Bir 7-8 ay unutuyorum. 7-8 ay sonra bakıyorum küçük baskılarına. Çeviriyorum beğendiğim anlamlı dudakları. Arkalarına bir çarpı atıyorum. Bir 4-5 ay daha bakmıyorum. Sonra gene döküyorum ortaya. Onların kontak baskıları var. Gene bakıyorum. Bazılarına 2 çarpı atmışım. Bir tur daha, 3 tur yapıyorum böyle 5'er 6'şer ay arayla. Ondan sonra bir bakıyorum 3 ortaya çıkmaya başlamış. Tamam diyorum bunlar olacak. Sonra işte kim basacak, hangi karta basılacak, hangi çerçeveye basılacak, nasıl sunulacak bütün hesap kitap böyle ortaya çıkıyor. Zor iş. Zor iş. Çok Hiçbir uzun bir kolay süreç. değil. Yani 7-8 ay bekle, sonra 4-5 ay yine bekle. Uzun bir süre. Ya şimdi ilk başta insan belli bir heyecanla ortaya çıkan fotoğraflar hemen aman sevgiliyim de görsünler oluyor ama belli bir tecrübeden sonra öyle değil yani. Çünkü bir film yapsam beğenilir, beğenilmez. Bazı sahneleri kaynar gider falan filan. Fotoğraf öyle değil. Dönüyor dolaşıyor karşına çıkıyor. Duran bir şey. İçine bakıyorsun ve kime anlamlar yüklüyorsun, beğeniyorsun, beğenmiyorsun. Dünya kadar şey oluyor. Mesela senin çok beğendiğin şeyi, ya bu en iyi fotoğrafın bu değil. Bazıları beğenmiyor. Çok düşünmediğini çok övüyorlar. Bir komik bir şey anlatayım. İlk sergi gölgeler Taksim'de Fransız Kültür Merkezi'nde. Tabii merak ediyorum. Gezenler ne düşünüyor? Gidiyorum galeriye. Panolar var böyle. Panoların üstünde fotoğraflar. Ben panonun arkasında bir sandalyede oturuyorum. Bir gün 3 tane genç kız geldi. Gezmeye başladılar.
Ya bir övüyorlar fotoğrafları. Biri diyor ki ay ne kadar şahane. O biri diyor ya diyor değil mi diyor. Ben de çok beğeniyorum. Biraz diyorum çok güzel diyorlar ya ne kadar güzel falan. Ben böyle dedim ulan çıkayım diye ortaya. Bunları ben yaptım diye yani bir gururlanayım, bir keyif duyayım. Çıktım dedim merhaba merhaba. Beğendiniz mi dedim. Ben diyecektim. Evet dediler çiçekler ne kadar güzel. Açılışa gelen çiçekleri övüyorlarmış. Ben de zannediyorum ki fotoğraflar övüyorlar. Olur böyle şeyler. Böyle olur. Bir anı olarak kaldı. Yani bir sergiye her türlü insan geliyor. Tabii tabii. Ben geçenlerde çok hoş bir sergi gezdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fener Evlerini restore etti. Oraya da çağdaş bir sergi açmışlar. Vahap Bu Avşar'ın eski sergisi. Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin olduğu yer. Aynen orada. Ondan sonra dışarıdan elinde tesbihler olan daha halktan 2 beyefendi geldi. Acaba nedir ki bunlar diyor. Neden bunları buraya koymuşlar diyor. Bir tane de karga var diyor. Ben yani sergiye bakış açısı benim mesela o çağdaş sanat eserlerinin ortamında halktan insanların onu gezip o yorumları söylemesi de çok hoşuma gitti. O da bir enstelasyon konusu. Hem öyle hem bir enerji veriyor. Yani merak edip girmesi güzel bir şey. Mesela Arter'in Dolapdere'de olması ve Dolapdere'deki mesela hanımlar günlük kıyafetleriyle geliyorlar. Arter'in çağdaş sanat ortamında oraya geziyorlar. Korkardık yani Dolapdere'ye gitmeye. Evet, mesela o da benim için çok kıymetli bir şey. Doğru. Hepsinden bir şey istersen, iyi yönden bakarsan iyi bir şeyler görebilirsin. Doğru. İşte böyle. Yeni sergi projesi var mı? Akılda hep var da. Şimdi şunlara benzeyen bir şeyler yapmak istiyorum. Çıkarmayı başarırsam. Bu bir portre sergisi. Bunda da bayağı karışık bir teknik var. Yani hem film kullanıyorsun, analog gene çalışmayı düşünüyorum. Fotoğrafı çekeceğim. Tabii istediğim fotoğrafları çekeceğim. Sonra filmlerini yıkayacağım, baskılarını yapacağım ama o baskıların üzerinde kendi istediğim kısımların görünmesi için bir fırçayla değiştireceğim fotoğraf kartını. Bu da öyle mesela. Yani bir görüntünün geliştirme banyosu dediğimiz birinci banyoda ortaya çıkması, görünür hale gelmesi pozlandıktan sonra glansör altında 2 dakika sürer. Şimdi burada mesela ben fırçayı daldırıyorum geliştiriciye. İz düşümüne böyle bir yerine dokunuyorum, bekliyorum 2 dakika. Ortaya ne çıkacak görmem lazım ki bir sonraki hamleyi yapayım. Yani buradaki her fırça darbesinden sonra 2 dakika var. Hep 2 dakika. Diyelim ki 30-40 fırça darbesini kullandım. Çarpı 2, 80 dakika sürüyor birinin baskısını bitirmem. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Hadi bakalım, merakla bekliyorum. Nü'lerde yapmak istiyorum. Aslında inşallah. Mayıs'ta gidersem çünkü her Kıbrıs'a gittiğimde Nü atölyesi de yapıyorum. Yunanistan'dan bir model geliyor. Bakalım yani tabii bunun için 50'ye 60 kart düşünüyorum. Var mı piyasada var onu da öğrendim. O büyüklükte basacak agrandizör lazım, bunu bulmam lazım. Benim evdeki o kadar büyük basmıyor. Yani en çok 30-40 basıyor. Ona uygun kimyasallar, küvetler oluşturmak lazım. Yani başıma gene iş açacak fikirler kafada dönüp duruyor. Ama yapacağım. İlginç şeyler çıkar gibi. Çok ilginç. Evet, öyle olacak. Merakla beklediğimiz bir seri olacak bakalım. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya hep fotoğraf konuştuk. Biraz da seramik konuşalım. Son olarak senin bu seramik aşkını konuşalım. Aslında ben farkında değildim de eşim şey yaptı. Sen dedi seramik kursuna dedi yazılsana dedi. Ben de dedim tamam. O yaptı kaydını falan. Bir saniye uzaklaşıp bir şey göstermek için şöyle bir ekranı boşaltayım. Mesela bu benim bir seramik çalışmam. Gölgeler serisinden. Gölgeler serisini şeye aktardım, rölyefe aktardım. Ondan sonra bu 2. yılım, 2. seviye bu sene. Yani iyi bir hocamız var. Şimel Berfin Polat. Yani genç bir hocam. Öğretiyor her çarşamba 9'dan 4'e kadar. 2 yıldır gidiyorsun abi. Bu 2. yıl gidiyorum evet yani aksatmıyorum. Ondan sonra işte mesela bu benim yaptığım bir kap.
İşte kupalar yapıyoruz, bir takım şeyler. Ne öğretiyorsa uygulamaya çalışıyoruz. Keyifli mi? Ya keyifli, çamuru bir şekle getirmek keyifli yani. İnşallah geliştiririm kendimi. Ya en azından bir bilgi olarak da kalsa, ileride bir şey yapmasam da o konuyu biliyorum. Güzel Ya bir şey. sanatın her hali güzel, toprağa güzel dokunmak başka güzel. Çok başka. Yani mesela bazı arkadaşlar çamurla yapıştırma işini yapıyor, fırçalarıyla. Yani bunu buna yapıştırman lazım, bir takım teknikleri var. Ben hep elle yapıyorum. Yani. Varsın kirlensin elim yani. Belki de çocuklukta biz hep toprak yollarda, sahalarda oynadık, kirlendik. Belki onu mu hatırlıyorum, bilmiyorum yani. Şimdi öyle bir şey yok. Dün kızımla aynı şeyi konuştum. Yağmur yağıyordu sabahleyin, ya toprak ne güzel kokuyor dedim. Çünkü bazı apartman bahçelerinde toprak kalmıştı. Dedim ki İspat, biz dedim çocukken her yağmurdan sonra böyle toprak kokardı. Solucanlar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi asfalt. Senin bir anın var bu toprakla ilgili. Evet. Hani baban demiş ya, İstanbul'da toprak mı yok? Gittim Evet. de bir toprak getirmiştim bize. Doğru. Yani işte böyle. Aradığınız kadar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim Ben için zahmet çok- verdim. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ ol. Ağzına sağlık. Yeni sergini sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederim komşum benim. Çok sağ ol. Sağ ol.